Selam dostlar, alemin ve alemimizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda her zaman olduğu gibi yine değişik bir videoyla karşınızda. Şu an Papua'daki son kabile ziyaretimin videosunu izliyor olacaksınız. Bugün iki tane burada kabile ziyaret edeceğiz. Biliyorsunuz önceki bölümlerde biz de burada Baliyan Vadisi diye bir noktada yürüyüş yaptık. Ve orada Dani, Yali ve Uri kabilelerini en kırsal noktalarda dağların tepesinde rehbersiz bir şekilde turistik olmayan kısımlarını ziyaret etmeye çalıştık. Bugün de orası güney ucuydu. Bugün de kuzey ucuna geldik. Burada da bu Dani kabilesinin biraz daha farklı yaşam biçimleri var. Biraz daha farklı inanışları var. Bu videoda Papua'yı, Dani kabilesini ve bu bölgeyi, Wamene'yi size biraz daha toplu ve derli şekilde anlatıyor ve açıklıyor olacağım. Bunlar nasıl yaşıyor burada, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, neye inanıyorlar. Ama öncelikle bu bölümün ana konusu arkadaşlar buradaki yani kuzey kısmında yaşayan insanların inancına göre evlerinde zamanının en büyük atalarını mumya yapmışlar ve o mumyalarla birlikte aynı evde yaşıyorlar. Şu an bir tane Arikima diye bir köye geldik. Daha doğrusu bir kabileyi ziyarete geldik ve burada bu insanlar mumyalarıyla birlikte yaşıyorlar. Şu an rehbersiz geldik. Dil yok, bir şey yok. Bakalım anlaşabileceğiz mi? Mumyayı görebileceğiz mi? Neler olacak? Şimdi hep beraber izleyeceğiz. Das hier Mumi. Yes, di sini. Sini. Ya. Oke, makasih berada. Satu kah dua? Dua orang kah satu? Ini satu orang. Saya Memo. Name Memo. Memo. Aku name Agus. Agus. Ya. Agus. Herkes Agus burada ya. Okey. Terima kasih. Makasih. Ya. Makasih. Jadi Mumi here. Mumi sini. Mumi Nanti sini. bawah, ya. Mumi Nagosa. Mumi laki-laki. Laki-laki. Ya, no pase. No pese. Ya, begitu. Büyük Ya. Negara Memo. name Name Memo. Vah. Abi. Bunlar Dani kabilesinin bir evi. Bu yeni kısmı. Burayı biraz turistleri ağırlamak için yeni yapmışlar. Önceden burası böyle değildi. Onlar aslında arkada yaşıyorlar. Bu kısımdaki göreceğimiz iki köy biraz turistik olmuş. Çünkü bu mumyalar burada artık çok meşhur. Yerli ve yabancı turistler geldi mi direkt buraya geliyorlar. Burayı geziyorlar, dönüyorlar. Bizim gibi öyle dağlarda, taşlarda yürüyen çok fazla kimse yok. Bu arada topallıyorum ya. Şimdi biliyorsunuz bunların evlerin adı Honai diyorlar ve genelde iki katlı oluyor ve üst kattaydı mumya. Şimdi dayı mumyayı indirdi. Oke. Şimdi dostlar bu şimdiki göreceğimiz bu gördüğümüz mumya 250 yaşından daha büyük, 300 yaşından daha küçük. Ama biraz sonra bir köye daha gideceğiz. Orada göreceğimiz mumya ise 365 yaşında. Onu da biraz sonra göreceğiz. Bu mumyaların böyle yapılmasının sebebi işte bunlar o zaman yaşamış, efsaneleşmiş bir isme ait. Yani o abi o zaman işte bir kabile savaşı vermiş ve o savaşta işte birçok karşı taraftan can almış ya da bu mumya işte avcılıkta çok iyiymiş ve insanlara bu köy halkına sürekli çokça işte gıda getiriyormuş. Farklı sebeplerle bu bölgedeki daha bir sürü köyde, ben iki tanesini ziyaret edeceğim ama birçok köyde atalarını bu şekilde mumyalayıp onlarla birlikte yaşıyorlar. İnanıyorlar ki onlara işte hürmet ediyorlar, onlara dua ediyorlar şimdi bu mumyalara ve inanıyorlar ki biz bu atamıza dua edersek onun gücü, onun işte kudreti, işte onun yaptığı o büyüklük bize de yansıyacak. Bizim de işte mahsulümüz çok olacak. Bizim de işte çok avımız olacak. Ya da biz de güçlü olacağız. Diğer kabilelerle işte iyi savaşabileceğiz.
Bu tarz inançlarından dolayı bu şekilde atalarını mumyalamışlar. Şimdi bu mumya biraz duymuştum ben, deri kısımları kalkmış, biraz işte gördüğünüz gibi yıpranmış. İlk öldükleri zaman bu mumyaları, bunların kendilerine ait özel karışımları var. O karışımlarla işte belli dönem, belli aralıklarla bunu işte temizliyorlar, yıkıyorlar. Ondan sonra Mısır'daki gibi değil diyorlardı. İşte tam böyle detaylı tabii ki bilmiyoruz. Ben en azından bilmiyorum. İşte bunlar kendi hazırlıklı solüsyonlarla işte bu bedeni sürekli yıkıyorlar kuruyana kadar. Kuruduktan sonra da artık bu şekilde kalıyor. Şu an senede bir kere tören yapıyorlar ve o törende kutlama yapıyorlar. O zaman normalde mumya çıkartırlarmış. Ama artık şu an turistik olduğu için benim gibi gelen ziyaretçilere belli bir ücret karşılığında çıkartıp veriyorlar. Şu an bulunduğumuz nokta Papua adasının Endonezya bölgesindeki Wamena diye orta kısımda kalan, Endonezya Papuası'nın orta kısmında kalan Dani, Uri ve Yulu kabilelerinin yaşadığı bir bölgedeyiz. Ve o bölgedeki Wamena'ya merkezi 15 kilometre ötedeki Aikime diye bir köye geldik. Buradaki kabileyi ziyaret ediyoruz. Tabii ki bunlar dağlardaki kadar izole insanlar değiller. Buraya turla gelirseniz, rehberle gelirseniz turcular, rehberciler önceden bu köylülere haber salıyor. Onlar da o koteka, yani çıplak halde oluyorlar ve erkeklik organlarına bir şey takıyorlar ya. İşte o halde sizi bekliyorlar. Biraz burada turistik faaliyet yapıyorlar. Ama bunu en öznel şekilde dağlarda yaşayabilirsiniz. Biz de bunu önceki bölümlerde yaşamıştık. Şu an Name Virafak. Virafak. Elosak. Elosak Virafak. Virafak. Elosak. Vidafak Elosak. Yeah. Farm Elosak. Elosak. Farm Aikima. Yeah. Aikima. Okay. I am saya tiga tulu. Umur. Empat. Yeah. Empat. 1, 2, 3. For. Bir dakika ya, bu 400 yaşında mı? Şimdi bu. Empat pulu. Empat turunan. Keturunan empat. Ha, tamam. Tamam, 200 küsür. Okey. 200 apat. 200 apat. Yeah. Okey. Çok uzatmayalım bu kısmı. Diğer mumyaya doğru gidelim. Aynı zamanda dediğim gibi bu bölge hakkında size bahsetmeye devam edeceğim. Çok fazla çekim ya da fotoğraf çekmemizi de istemiyorlar. Böyle hemen gel git modundalar. Abi dokunuyorum. Kulit asli. Bayağı sert. Yeah. Vay arkadaş, 200 küsür yaşındaki bir mumya ile birlikte yaşıyorlar. Bu name? Sylvester. Sylvester. Yeah. This? Pinang. Pinang. Yeah. Çinliler. Sylvester. Betel. Betel not. Pinang. 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 Okay. Makasih. Yeah. Da. Agus da. Evet. Zaten birçok köyümü gördük. O yüzden içerileri girelim diye ısrarcı olmayacağım. Mumyayı gördük. Yeter. Dani kabilesinin ilk mumyasını ziyaret etmiş olduk. Şimdi Jivika diye bir bölge var. Daha doğrusu Jivika diye bir köy. Şu an oraya doğru yol alacağız. Bu insanların burada geçim kaynağı işte onları da anlatırım da domuz en çok besledikleri hayvan. Sien. Vah. Teşekkür ederim demek. Vah ya da güle güle. Dağ. Ama asıl güle güle dağ demek. Burada ya tavuk niye beslemiyorlar bu insanlar, gerçekten onu anlamadım. Hiç akıl sır erdiremedim. Küçükbaş büyükbaş da yok. Bu kuzey bölgesinde aslında var. Diğer tarafta yoktu. Coğrafya belki elverişli değil, emin değilim ya da bilmiyorlar. Ama küçükbaş hiç yok. Domuz var, yani küçükbaş sayılırsa domuz o var. Şimdi bir sonraki köye yol alalım. Turistik dediğime bakmayın, sonuçta bunlar yine de izole hatlar. Zaten Wamena dediğiniz bu şehir sadece hava yolu ulaşım var. Karadan ulaşım var ama herhangi bir
otoyol ya da yol yok. Tamamen şu gördüğünüz dağlardan bir şekilde insanlar 600 kilometre boyunca Papua'nın, Endonezya Papua'sının başkenti Jayapura'ya bir yol oluşturmuş ve buradan bütün koşullar el verirse, hiç yağmur ya da taşkın olmazsa kamyonlar, araçlar bir haftada gelebiliyormuş. Ama yola çıktıktan sonra ucu açık bir konuymuş. Çünkü yağmur yağarsa nehir böyle taşıyormuş ve insanlar nehrin kurumasını bazen birkaç hafta bekleyebiliyorlarmış. İnsanlar yola çıktığı zaman bir ayı göze alıyormuş yani, ama varırsa bir hafta kendini şanslı hissediyormuş. Şimdi bir 8-10 kilometre kuzeye doğru daha yolumuz var. Şimdi bir tane misyoner okulun bahçesinde çocuklar top oynadı. Top oynadıktan sonra da ya da yemek yedikten sonra ya da yemekten önce burada insanlar dua ediyor. Şimdi karşıda bir tane abimiz var, dua ediyor. Şu gençler de şimdi onu dinliyor. Amin dediler, bitirdiler. Şimdi top oynamaya tekrar başlayacaklar herhalde. Biraz maç izleyelim, biraz da size birkaç bilgi vereyim. Şimdi Papua arkadaşlar, daha önce anlatmışım bu konuyu ama işte bu insanlar Afrika'dan buraya geliyor. Fark ettiyseniz zaten bu insanlar Asyalı gibi değil. Yani siyahiler. Ve bu insanlar buraya Afrika'dan, işte son buzul çağından sonra ya da 30 bin yıl önce işte Avustralya üzerinden Papua'ya geldiği düşünülüyor. O zamanlar karalar daha yakın ya da sular daha sığ olduğu için insanlar Afrika'dan buraya kadar gelebilmişler. Hatta aborjinlerle buradaki insanların da akrabalı olduğu düşünülüyor. Daha sonra sular yükseldiği için burada kalanlar izole olarak yaşamışlar ve diğer milletlerle ya da diğer ırklarla değişen, diğer işte coğrafyalara adaptasyon sağlayan, işte renkleri açılan, gözleri çekilen insanlarla temas kurmadığı ya da akrabalık ilişkileri olmadığı için bunlar bu şekilde aslını korumuşlar. Papualılar burada çok farklı tipte, zaten görebiliyorsunuz. Daha sonradan adaya Endonezyalılar getirilmiş ama ondan öncesinde adaya işte Hollandalılar, İngilizler falan filan gelmiş. Ha. Na. 10, 5 dia 40. Okay. Okey. Okey. Saya Memo. Memo. Aku Pilamo. Pilamo. Ya. Ha. Okey. Saya pergi Ya. Jivika. Ya. Okey. Ya, terima kasih. Ha. Wah 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 wah. Abilerin Koteka. Ya, Koteka. Aa, vah Okey. vah vah Ini vah. pakai vah. asili. Asili, Ya. asili Koteka. Ya. You asili Dani. Ya. Okey. Yo. Ya. Aku asili Dani. Ya. Papua insanın ilginç olduğu kadar doğası da ilginç tabii ki. Şimdi biraz önce anlatıyordum burayı, yani bir giriş yapıyordum ama yanılmıyorsam öğretmenlerden bir tanesi çekim yapmamı istemedi. Belki de siz de fark etmişsinizdir. O yüzden orada kapattım, o alandan ayırdım. Şimdi devam edin, nerede kaldığımı kaçırdım ama. Şimdi bu Papua Adası'nın geneli için konuşuyoruz. İşte buraya zamanında işte Portekizler, Hollandalılar, İngilizler, işte Amerikalılar, Endonezyalılar, öncesinde işte çok fazla gelen olmamış. Sonra bir ara işte Hindistan'dan Müslümanlığı yaymak için gelenler falan olmuş. Ama burada yine de yerleşim kurmadıkları için bu Papua halkı bu şekilde özel olarak kalabilmiş. Yani genetiği bozulmamış. Şimdi buraya neden Papua deniyor derseniz, Portekizler buraya geldiğinde Papua kelimesinin karşılığı kıvırcık anlamına geliyormuş. Yani Papua Portekizce'de ya da hangi dilde olduklarını bilmiyorum ama kıvırcık manasına geliyormuş. Biliyorsunuz Papua Adası kocaman bir ada, yaklaşık yüzde ölçümü Türkiye kadar ve yarısı da Papua Yeni Gine'ye ait. Yani yarısı Endonezya, yarısı Papua Yeni Gine'ye ait. Ama aslında aynı insanlar yaşıyor, aynı örf, aynı adet. Sadece Endonezya tarafına Endonezya devleti işte buradaki bazı asimilasyon çalışmaları yapmış ya da biraz işte buraya kendi vatandaşlarını da getirerek buradaki Endonezyalı nüfusunu arttırarak buraya hakim olmaya çalışmış. Normalde tarih sahnesinde burası Endonezyalıların falan değil. Hatta Papualar diyor ki burası işgal altında. Şimdi biraz daha toparlayayım, iyice öğrenelim, bilgilenelim. Burada şu an Papualılar diyor ki hem buradaki Papualılar hem diğer taraftaki Papualılar biraz böyle aklı yerinde kişiler ya da ne bileyim biraz göz açıklar mı diyeyim, hangileri dediklerimi emin değilim. Onlar diyorlar ki Endonezya şu an Papua Adası'nı işgal ediyor. Diyorlar ki şu an
Papua Endonezyalar tarafından işgal altında, o yüzden burada gerilacılık hareketleri var. Şu an benim olduğum yerde birçok askeri nokta var. Buralarda gezmek falan izne tabi. Biz bir şekilde sıyrıldık, gezebiliyoruz. Bu yol üstünde bile birçok kontrol noktası vardı. Ayrıca ben daha sonradan öğrendim. Biz o dağda gezdik ya, o dağda gezerken daha 4 ay önce oradaki yerliler birbirleri arasında kavga etmişler. Burada kan davaları gibi bir şey varmış. İşte bu 50 sene önce burada kanibalizm varken, yani insanlar birbirlerinin etini yerken kabileler birbirleri arasında savaştıktan sonra işte yakaladıkları ya da karşı kabilenin en üst rütbeli erkeğini yerlermiş. Bu işte kan davasına dönermiş. Sen benim abimi yedin, ben de senin abini yiyeceğim, kardeşini yiyeceğim diye. İşte bölgeye misyonerler gelmeye başlamış. Müslümanlar da gelmiş ama bu bölgede Müslümanlar çok ağırlıklı olarak görmedim. Jayapura'da Müslümanlar %30-%40 civarındaydı. Papua'nın Endonezya Papua'sının başkentinin. Wamena'da da %10 kadar belki Müslüman vardı. Bu rakamı tamamen gördüğüm kadarıyla sallıyorum. Ama dağlarda, taşlarda, köylerde falan tamamen misyoner faaliyetler işleniyor. Bütün hastaneleri, bütün okulları, neredeyse buranın bütün altyapısını, üst yapısını devlet değil, buraya gelen misyoner ekipler üstlenmiş, onlar yapıyor. Şimdi hadi gidelim Jivika köyüne ve son mumyamızı görelim. Evet, burası biraz daha turistik olduğu için insanlar sizi burada bekliyor, işte bir şeyler satmak için, almanız için. Burası Jivika köyü ve bu mumya da 365 yaşında. Bu mumya avcıymış, yani zamanının avcısı. Bu kabilenin en büyük ve en ünlü avcılarından birisiymiş. Kotekasıyla gömülmüş. Vay be. Bunun tipi bayağı ilginç. Bu bölgede, yani Wamena Vadisi, Balean Vadisi'nin kuzey kısmında, yani benim bulunduğum yerin bu civarında, şu an yakın çevrede daha birçok köyde bu adet var. Kuzeyde bu adet yoktu ama bu yerde bu adet var. Bakın, kafasında demirden şapka yapmış ama artık o da neredeyse çürümüş, gitmiş. Oke, sini. Yeah, makasih. Terima kasih, oke. Nayak? This? Yes, oke. Souvenir. Look. Şimdi böyle şeyler satıyorlar. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Halo. Buron. Arli sini aswan. Ya usak. Gayet bekna. Burada da Koteka. Koteka. Yes. Water. Water. Water, yes. Water. Napose. Meron na lang. Bunu da alacağım. Okay, wait. Ako daw na niya ka. Ako ni de bana ko ba halo ko wala kasi. No, tidak. Berselet tu. No Berselet. No Koteka, okay. Koteka, okay. This? Ate alo tidak. Jawa gila ko din. Koy. Çocuğa geçirdik diyorlar. Yeah, good. Hepinizden bir şey alayım, hadi hayrın dokunsun. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu domuz dişi, bundan var. This? Peroy. 50. Okay. No. Wait. Okay. Para. Tamam. Finish. Makasi. Finish. Hadi. Tambah lagi tuh. Makasi. Şimdi bu insanlar da biliyordum ben. İzole alanlarda yaşıyor.
Ama buralar artık turistik olmuş. Çünkü neden? Buraya rehberler hemen herkesi buraya getiriyor. Hem mumya var, hem işte insanlar kotekalı, hem de işte üstsüz insanlar, kadınlar falan da var. İşte geleneksel şeyler falan da satıyorlar falan. Hemen işte rehberler falan turistleri baştan sağmak için buraya getiriyorlar ama burada bu insanları gerçekten yaşayamazsınız. Yaşayamadık zaten, gördünüz. Herkes bir şey satmaya çalışıyor. Her şey paraydı. Mumyayı görmek 100 bin, 150 bin, 200 bin. Fotoğrafta çekmek istersen 100 bin. İçeriye de girmek istersen bir daha 100 bin falan. Her şeye para verdik. Turistik yer işte. Ya para da önemli değil burada. Ben bunları almaktaki amacım, ihtiyacım olduğundan değil. Hani buradaki insanlara katkım da olsun. Dağlarda da böyle yaptım zaten gezerken. Ama dağlardayken daha güzeldi. Niye? Orası turistik değildi. O insanlar doğal akışında, hayatın doğal yaşam döngüsünün içerisinde o insanları tanıyabildim, görebildim. O yüzden dağlardaki serüvenim tabii ki daha güzeldi. O yüzden böyle yerleri sona sakladım. Hem de dedim ki biraz da size bilgi vereyim. Birkaç daha bilgi vereceğim ama şehre doğru gidelim. Orada birkaç daha şey size aktaracağım. Videoyu bitireceğim. Bana kalırsa vadi, yani bölge, Papua hayvancılığa çok daha müsait ama bu insanlar bilmiyor galiba, yapmıyorlar. Çok nadir gördüm böyle büyükbaş hayvan. Dediğim gibi kümes hayvanı hiç yok zaten ve ekin de ekmiyorlar doğru düzgün. İnsanlar, kusura bakmayın motoru stop edemiyorum yoksa çalışmıyor bir daha. İşte bu insanlar tatlı patates yiyor, sabah akşam tatlı patates yiyor. Hadi yine burada bir şeyler ekiyorlar, yani yine burada büyükbaş filan bir şeyler var. Bir şeyler halledebiliyorlar ama dağlardaki yaşayan, o gördüğünüz Balyan Vadisi orası ve arkası, biz orada yürüdük bir hafta. Oradaki insanlar sadece tatlı patates yiyorlar. Ve dağdaki insanlar daha küçük. Yani buradakiler daha büyük. Jayapura, yani başkente, Papua'nın başkentine vardığınız zaman insanlar daha iri. Burada artık az yemekten ya da kısıtlı yemekten insanlar çok küçük kalmışlar. Zaten evlerini biliyorsunuz, Honai dedikleri evlerde kalıyorlar ve evler tamamen işte önce şu tip tahtalardan böyle belki 4-5 metre yüksekliğinde bir tepelik oluşturarak bir iskelet yapıyorlar. Onun etrafında sonra dağlardan topladıkları boltlarla kapatıyorlar. Evin içerisi 2 katlı. Alt katında genelde mutfak var. İnsanlar da üst katında uyuyor. Tekrar şehre geldim. Burası da şehrin en merkezi noktası sayılır ama gördüğünüz gibi bu halde. Şimdi bir şey anlatacağım. Artık videoyu bitiriyoruz. Ben 20 gündür, 25 gündür Papua'dayım arkadaşlar, tamam mı? Aynen burada yaşıyorum resmen ya, Papua'da yaşıyorum. Kimine göre buralar çok tehlikeli, kimine göre hayatta tek gelinmez, kimine göre tur rehbersiz asla olmaz. Ama burada her yerde arkadaş edindim. Bakın bu motoru ben bugün kullandım, saatlerce gezdim, tozdum. Normalde Vamene çok pahalı bir yer. Buraya bu motorlar uçakla geliyor. Bu gördüğünüz arabaların da çoğu bu dağ yollarından bir hafta, 10 gün, bir ay, belki daha da uzun süreç alan zaman diliminde geliyor. Buraya gelmesi kolay değil. Buraya her şeyin gelmesi çok zor. Ağırlıklı olarak buraya eşyalar ama uçaklarla, kargo uçaklarıyla geliyor. Ya benzin gibi birkaç kalem eşya var. Onlar da burada pahalı ama hani onlar mesela buraya bir yük indirmenin maliyeti 1 kilosu 1 dolar. Yani normalde petrol 1 dolarsa bir de buraya getirmesi 1 dolar. Ama petrolde bu geçerli değil. Petrol devlet buraya biraz ona kendi cebinden getiriyor diyelim. Birkaç kalem daha ürün var öyle. İşte bak, dondurma arabası bu, ya da insanlar işte bu tarz araçlarla insanları taşıyor burada. Dolmuşçuluk yapıyor. Bu bulunduğumuz bölgede 60-70 bin tane insan var. Ama tamamen neredeyse dünyayla bağlantısı yok gibi. İnternet inanılmaz yavaş. WhatsApp bile kafasına göre giriyor ya da girmiyor. Motor kiralamak burada günlük 350-400 TL'ydi ve benzin de vermen gerekiyordu. Ben burada arkadaş edindim. Buradaki arkadaşlara gelip gidip uğruyordum. Sırf bir kere bu arkadaştan malzeme aldım diye. Çocukla arkadaş olduk. Sonra bugün buraya geldim. Ya dedim, bu ülkede yok mu ucuz motor kiralaması? Ya sen dedi boş ver kiralamayı dedi. Burası çok pahalı dedi. Al dedi, sen benim motorumu gez. Sen dedi backpackersın burada, misal yani sırt çantalı gezginsin. Ucuza geziyorsun biliyorum. Sen git al bununla gez dedi. Bütün gün ben sağ olsun verdim motoru, gezdim.
Papağa'dasınız ya. Burada bir arkadaş edinebiliyorsunuz. Dağa gittik, dağda arkadaş edindik. Her yerde edinebiliyorsunuz. İyi bir insanım demiyorum ama iyi niyetli bir insanım. Ve yolculuğumda hep karşıma iyi şeyler çıkıyor. Bana hediyeler veriyorlar, yemekler yediriyorlar. Sadece burası değil, bir sürü noktada bir sürü insan. Dağda da ailemiz var, burada da ailemiz var. Myanmar'da da, Laos'ta da, Kamboçya'da da. Yolculuk bu şekilde çok güzel gidiyor. Buralara böyle herkese gelip tek başına gezmesi, herkes gezebilir. İçinizde iyi niyet varsa iyi insanlarla karşılaşırsınız ama biraz cesaret işi. Aklıma gelen her şeyi anlatmaya çalıştım. Değişik bir kabile daha gördük. Mumyalarıyla birlikte yaşıyorlar. Çünkü o mumyalar ona göre onların bereketini getiriyorlar. Sofralarını bereketlendiriyorlar. Ne bileyim işte daha birçok şey var. Abinin kafasına taktığı şey bende de var. Burada deve kuşuna benzer bir kuşun, kuskus muydu emin değilim, ona benzer bir kuşun tüyü. Bu hayvanı doğal yaban hayatta avlıyorlar ve yiyorlar. Tüylerini de kafalarına takıyorlar. Şimdi bir video daha yapmaya karar verdim. Son bir video. Benim o dağlarda tanıştığım o güzel insanlar, güzel kadınlar o kafalarında onlarca kilometre taşıyarak o topladığı sebze ve meyveleri burada sattığı bir pazar var. Akşam pazarı kuruluyor. Bir sonraki bölümde onu da çekeyim. Ondan sonra videoyu bitireyim. Biliyorum Papua'dan sıkılanlarınız var ama insan buraya hayatında bir kere gelir. O yüzden bir video daha yapalım. Ondan sonra gidelim bir sonraki ülkeye.